Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Gazze'de kurulması planlanan Türk Barış Gücü'ne ilişkin önemli açıklamalar yapmıştı. Onlara gideceğiz. Gazze şeridinde güvenliğin sağlanmasını üstlenecek uluslararası istikrar gücüne ilişkin soru üzerine Güler, kendi kendine yeterli olacak şekilde kuvvet hazırlanmış, eğitim faaliyetlerine başlanmıştır ifadesini kullandı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gazze'ye gönderilmesine yönelik isteğini dile getirdi. Güler, Türkiye'nin oluşturulacak bir barış gücüne asker göndermesinin tek amacının insani yardımlara katkıda bulunmak ve çatışmaları sonlandırmak olduğunu vurguladı. Bu durumun İsrail için bir tehdit oluşturmadığını belirten Yaşar Güler, anlayış gösterilmesini talep etmişti. Tahmin edeceğiniz üzere Yaşar Güler'in Gazze'de görev alması planlanan Türk Barış Gücü'nün şu an hazır olduğu, eğitimlere başladığı açıklamasının İsrail'de de bir karşılığı olmuştu. Bugüne geldiğimizde kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere İsrail basınından Mako News son yapmış olduğu haberinde Türkiye Gazze'ye konuşlandırılacak güçleri eğitiyor, İsrail buna karşı çıkıyor diyordu. Haberin detaylarına indiğimizde İsrail tarafı Türk askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılmasına net bir şekilde karşı çıkıyor. Tel Aviv'deki güvenlik kaynakları böyle bir askeri varlığın bölgede istikrarsızlık yaratacağı, ciddi gerilimlere yol açacağı ve doğrudan çatışma riskini artıracağı görüşündeymiş. Eğer ki Türk askerleri Gazze'ye gelirse İsrail'in öne sürdüğü bazı riskler varmış. Onları sizler için derlemiştim. Diyordu ki İsrailliler, birincisi komuta ve kontrol belirsizliği. Kim emir verecek? Türkiye ve İsrail arasındaki veyahut da bu çok uluslu gücün komuta zincirleri arasındaki koordinasyon nasıl sağlanacak? Bunlar net değil diyor İsrailliler. Devamında operasyonel risklerden bahsediyor İsrailliler. Diyorlar ki Türk askerlerinin düşman unsurlar, yerel direniş veya Hamas'la karşılaşması durumunda ateş açma kuralları ve koordinasyon büyük sorunlara yol açacak. Üçüncü olarak istihbarat paylaşımı eksikliğinden bahsediyorlar. Türkiye ile İsrail arasında tam istihbarat paylaşımı olmadan Gazze'de bu tür bir görevin efektif ve güvenli olmayacağını ileri sürüyormuş İsrailliler. Son olarak da İsrail basını aslında İsraillilerin en çok tedirgin olduğu konudan bahsediyordu. İsrail, Türk askerlerinin varlığının zamanla bölgedeki dengeleri değiştirerek Türk yanlısı bir güç oluşturması yol açabileceğinden dolayı Türk askerlerinin Gazze'de yer almasını istemiyormuş. Washington'ın Tel Aviv'e Türk askerlerinin Gazze'de görev alması için baskı yaptığını, Türkiye'nin bu çok uluslu göreve dahil edilmesinin yollarını aradığını iddia ediyormuş. İsraillerin burada Türklere kim emir verecek cümlesindeki asıl tedirginliği ne biliyor musunuz? Türkiye'nin özellikle de Trump'la Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yakın ilişkisinden dolayı kendi kafasına eseni yapma korkusu. Türkiye'yi kimse durduramaz eğer ki diyor Amerika ile birlikte gelirse Türk ordusu buraya. Şimdi ufaktan bir geçmişe gidelim. Bileceğiniz üzere İslam ülkeleriyle Trump bir görüşme gerçekleştirmişti. Hatırladınız değil mi Gazze konusunda? O toplantıda Trump'ın yanında kim vardı? Cumhurbaşkanımız Erdoğan vardı, yan yanaydı. Etrafında da İslam ülkelerinin liderleri var değil mi? Aslında Trump burada şöyle bir mesaj vermişti. Eğer ki Gazze'de bir barış gücü oluşacaksa ve İslam ülkeleri o barış gücüne katılacaksa Cumhurbaşkanı Erdoğan benimle denk pozisyondadır mesajıydı bu. İsraillerin hepsi bu gelişmeleri gördüğünden dolayı böyle bir haber aktarıyor. Hemen devamında kıymetli dostlar, bileceğiniz üzere Suriye'de de oldukça hareketli günler yaşanıyor. Halep'teki Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde YPG PKK'lı terör unsurları barınmaktaydı. Açıkçası dünden beridir ufak ufak çatışmalarda yaşandı. Yer yer işte Türk yapımı insan hava araçlarının, küçük kamikaze insan hava araçlarının kullanıldığı anları dahi görmüştük dün Suriye sahasında. Bugün kıymetli dostlar, Milli Savunma Bakanlığımızdan bu konuya dair bir açıklama gelmişti. Hani merak ediliyor, Türk ordusu önümüzdeki günlerde beklenen Suriye ordusunun YPG PKK terör örgütüne yönelik başlatacağı operasyonda görev alacak mı? Bu soru merak ediliyordu değil mi? Milli Savunma Bakanlığımız Halep'te bulunan YPG PKK unsurlarına yönelik operasyona ilişkin diyordu ki bu operasyonlar tamamıyla Suriye ordusunca gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimiz. Gelişmeler yakından takip edilmektedir. Ülkemiz tek devlet, tek ordu ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. İşte son kısım önemliydi. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır diye Milli Savunma Bakanlığı açıklamasını sonlandırmıştı. Suriye ordusu şu an Halep civarında küçük bir operasyona girişti. Öyle abartıldığı kadar büyük bir operasyon değil. Yani zaten görüntülerden de az buçuk anlamışsınızdır. YPG
kalsa kendileri tehdit ediyor. İşte Halep'te bizim üstümüze giderseniz eğer ki bu işte Eşrefi mahallesinde falan filan tüm Suriye'yi yangın yerine çeviririz diye kendilerince tehditlerde bulunuyor ama Suriye Savunma Bakanlığı küçük çaplı bir operasyon olarak tanımlıyordu Halep'teki gelişmeleri. Fakat kesin olan şu ki artık YPG PKK'nın en azından Halep oluşumu şu kısa süre içerisinde tamamlanacak. Daha sonrasında yolculuğumuz Suriye'nin kuzeyi olacak. Allah izin verirse. Türkiye destek veriyor mu diye soracak olursanız sahadan şimdi gelen videolara baktığımızda Aselsan'ın insan hava araçlarını önleyici tedbir sistemlerinin zaten sahada aktif bir şekilde rol oynadığını biliyorduk. Daha önce bu görseller çıkmıştı. Düne gittiğimizde dün farklı şirketlerimize ait Türk İnsansız kamikaze hava araçlarının yer aldığı operasyonları da görmüştük. Aslında Türkiye gereken desteği veriyor. Türkiye illa Türk ordusu mensuplarının, Türk askerlerinin sahaya inmesiyle hani Suriye ordusuna destek vermeyecektir. Zaten ekipmanlar veyahut da teknolojik neredeyse tüm aksamlar Türkiye'den gidiyor. Akabinde kıymetli dostlar şimdi ilk konu başlığımızda sizlere bahsetmiştim. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler Japon basınına bir röportaj verdi. Japon basına vermiş olduğu röportajda Türk İnsansız hava araçlarının Japonya'ya satışını değerlendirdi demiştim ya. İşte şimdi bu haberin detaylarına gideceğiz. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler Japon haber kuruluşu Kyodo News'e bir röportaj vermişti. Röportajın detayları artık bugün sabah saatleri itibariyle karşımıza çıktı. Metni aynen Japon basınında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Deniliyordu ki Türkiye Savunma Bakanı Yaşar Güler 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada Japonya'nın kullanmayı düşündüğü Türk yapımı insansız hava araçlarının uzun süreli uçuş kabiliyetlerine sahip olduğunu, sürekli gözetleme yapabildiğini ve işletme kabiliyetlerinin düşük olduğunu vurgulayarak bunların Japonya için bir caydırıcı unsur olmasını ve seçilmesini umduğunu ifade etti. Ayrıca Türk yapımı insansız hava araçlarının gerçek muharebe deneyimlerine dayanarak geliştirildiğini ve son derece güvenilir ve esnek sistemler olduğunu vurgulamıştı. Yaşar Güler büyük bir savunma sanayi şirketi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından üretilen Anka'yı Japonya'nın değerlendirebileceği bir model olarak gösterdi. Ayrıca insansız hava aracı üreticisi Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 ve Halefi Bayraktar TB3 gibi insansız hava araçlarının da Japonya savunma yeteneklerine katkıda bulunabileceğini vurguladı diyordu. Röportajın devamında da 2026 yılının şöyle Mart aylarında falan Milli Savunma Bakanlığı'ndan bazı yetkililerin Japonya'ya bu konuyu görüşmek için bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilmişti. Geçmiş zamanlara gittiğimizde evimize bir tane böyle Japon ürünü gelse ne bileyim Toshiba'lar, televizyonlar geçse 1970-80'lerde adamlar ne yapmıştı hayretle bakardık. Bugüne geldiğimizde ciddi resmi makamlar Japonya'ya insansız hava aracı önerisi sunuyor. Son teknoloji Türk insansız hava araçlarını alın siz de diyor. Türkiye'den alacağınız insansız hava araçları Japonya'nın savunmasına katkıda bulunur diye Milli Savunma Bakanımız böyle bir açıklama yapıyor. Yani gerçekten de hani 20-30 yıl öncesine gidip bu olaylar yaşanacak işte böyle Türk Savunma Bakanı yere gelecek Türk insansız hava araçlarını gidecek Japonya'ya pazarlayacak ve Japonlar da bunu ciddi düşünecek deseydiniz valla sormak istiyorum kim inanırdı değil mi? İşte dünya böyle bir dünya. Emekleri geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Tekrardan bir İsrail'e dönmek isteyeceğim. İsrail'in Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden almayı planladığı F-35'lere ilişkin çok ama çok dikkat çekici ifadeler kullanmıştı. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharon Haskel bugün diyordu ki Türklere F-35 satışına ilişkin çekincelerimiz var. F-35 uçağının içindeki teknolojinin büyük bir kısmı İsrail tarafından geliştirildi ve bu bizim Türkiye ile paylaşmak isteyeceğimiz bir şey değil. Türkiye F-35'leri alsa bile içinde İsrail teknolojisi olmayacak farklı bir sistemle teslim edilecektir. Türk hükümetinin söylemleri ve tutumu ortada, Hamas'ı barındırıyorlar. Böyle bir yapıya İsrail'in güvenmesini bekleyebilir misiniz diye Haskel açıklamalarını sonlandırmıştı. Evet haberi gördünüz. İsrailli Bakan Yardımcısı daha ne kadar açık konuşabilirdi değil mi? Artık herkesin anlayacağı dilden konuşuyorlar. Zaten bir savunma sanayi ürünü satılırken dışarıya başka bir ülkeye hani ihracat paketiyle satılır. Bunu hepimiz biliyorduk fakat İsrailli Bakan daha da ileriye gitmiş. F-35'in içerisinde bolca İsrail teknolojisi var. Biz bundan dolayı bu teknolojiyi Türkiye'ye satmayız demiş. Zaten bir teknolojinin içerisinde İsrail teknolojisi varsa onu kendi ülkesine sokan ülke kendi ayağına çatır çatır sıkmıştır.
Anladınız mı? İsrail teknolojisi Türkiye'ye mi sokulur? Hiç akıl mantık var mı? Kıymetli dostlar, değil mi? Burasını geçtim mevzunun, fakat kendileri belirtmişler. Kısılmış bir şekilde, kısılmış teknolojiyle Türklere F-35 verilebilir belki. Şu an çünkü Trump'ın yoğun bir baskısı olduğundan dolayı bu kıvama gelmişler. Peki İsrailler neyden bahsediyor? Teknolojisi kısılmış F-35 derken neyi kastediyorlar? Sosyal medyada dolaşan iddialar şu şekilde. Şimdi 5. nesil hava araçlarında radar görünürlük katsayıları var, değil mi? İşte düşman radarları tarafından ne kadarlık oranla görülebildi. İşte ilk iddia, İsraillerin Amerika'ya yapmış olduğu baskı sonucunda radar görünürlüğü normal F-35'lere göre, yani en azından İsrail ve Amerikan F-35'lerine göre daha yüksek bir F-35 paketinin Türkiye'ye verilmesi konuşuluyormuş. Daha devamında işte hani 5. nesil savaş uçaklarında RAM boyası var ya, görünürlüğü etkileyen, radarın dalgalarını emen boya. İşte o boyanın kalitesinin düşürülmesi konuşuluyormuş. Devamında F-35 savaş uçağının görev bilgisayarının işlemcilerinin, RAM'lerinin düşürülmesi tartışılıyor. Son olarak da F-35'te kullanılan radarların menzilinin kısılması planlanmaktaymış. En azından konuşulan olaylar bu şekilde. Yani bilmiyorum, çok karışık durumlar ama Türkiye ille de F-35 diyor. Biliyorum siz de anlamıyorsunuz bazen ne bu F-35 ısrarı diye, ben de anlamıyorum ama günün sonuna geldiğimizde demek ki bazı açıklanmayan şeyler var. Yani göz göre göre böyle açıklamalar gelirken, yani her şey böyle ayan beyan ortadayken göz göre göre illaki Türk yetkililer de hani böylesine bir adım atmazdı. Demek ki farklı planların olduğu kesin. Yoksa bu açıklamalardan sonra falan yani F-35 almak bizim için mantıksız olurdu ama Türkiye'nin halen bunlar bilinmesine rağmen baskısı da devam ediyor Amerika'ya F-35 konusunda. Bakalım neler yaşanacak? Acaba Milli Muharip Uçak Kaan'a giden 5. nesil, 6. nesil tam artık full sürümlerde acaba F-35'lerdeki bazı şeylere ihtiyaç mı var? Bu da akıllara geliyor. Bakalım neler yaşanacak? Gelişmeleri sizler için takipte olacağım diyorum ve bugün son olarak kıymetli dostlar sizlerle paylaşmak istediğim bazı görüntüler var. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, işte bileceğiniz üzere Avrupa Parlamentosu'nun dönem başkanı sözde Güney Kıbrıs Rum yönetimi ya, işte tüm Avrupa ülkeleri ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Güney Kıbrıs Rum kesimindeydi. Zelenski'nin orada kurmuş olduğu bazı cümleler vardı. Ağababalarına yaranmak için kurduğu. Ne diyordu Zelenski? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Avrupa Parlamentosu konuşmasına çarpıcı bir çıkışla başlamıştı. Diyordu ki Danimarka'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyuyoruz. Kıbrıs'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyuyoruz. Lütfen siz de bizim Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyun diye açıklamalarını sonlandırmıştı Zelenski. Vay vay vay, Zelenski'ye bakın siz. Kıbrıs'ın toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Zelenski böyle bir ifade kullanmış. Şimdi sormak istiyorum, ne gerek vardı Zelenski'ye? Yani Zelenski'den akılsızca bazı açıklamalar dinlemiştik. O zaman biz de diyelim mi Kırım'ın toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz diye? Bunu mu diyelim illa? Veyahut da kimin toprağı Kırım? Bunları mı tartışmaya açalım? Yani insan bir elinde ne var ona bir bakar, daha sonrasında böyle bir açıklama yapar. Bırakın Zelenski de elimize koz versin. Bu kozlar illaki doğru ve uygun bir yerde net bir şekilde kullanılır. Onu da belirteyim diyorum ve bugünkü haberlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.